Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, Merkez Bankası'ndan dövize müdahale geldi. Dolar kurularında 12.40 seviyesine kadar aşağı yönlü hareketler gördük. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dolar kuru istenilen seviyenin üzerinde. O yüzden dolar TL kuruna doğrudan müdahale yapacağız şeklinde açıklamasının ardından dolar TL kurunda geri çekilmeler bugün itibariyle gördük. Bizlerin dolar kuru fiyatları ile ilgili bu saatten sonra yapmamız gereken en akıllı strateji ne olmalıdır? Şimdi sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu değerlendireceğiz. Sterlin, Euro takip eden arkadaşlarımız da beni çok iyi dinlesinler. Aynı zaten dolar TL kurunda olabilecek hareketler Sterlin, Euro üzerinde de aynı şekilde gerçekleşecektir. O yüzden bu videoyu sıkı bir şekilde dinlemeniz sizlerin faydasına olacaktır diye düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım, her zamanki gibi videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı dışarıdan seyreden, bize destek olmak isteyen, kanalımıza üye olmak isteyen arkadaşlarımızın hepsini de kanalımıza üye olmaya davet ediyoruz. Dün yaptığımız son videomuzda özellikle dolar TL kurunda kuvvetli bir satışın gelebileceğini söylemiştik. Bu beklentimiz dolar TL kurunda 15 TL civarlarından kuvvetli bir satış gelebileceği ile ilgiliydi. Fakat 14 lira üzerinde Merkez Bankası olaya müdahil oldu ve dolar TL kurlarını bugün itibariyle 12.40 seviyesine kadar aşağı yönlü çekmiş durumda. Gündemdeki konulardan biri 3600 ek gösterge. Gene Türkiye ekonomisi üzerinden piyasalara bakacak olursak 3600 ek gösterge. Bu da eli kulağında zannedersem memurlar için önemli. Bu da yakında çıkabilir arkadaşlar. Her ne kadar da 2022 sonuna doğru hedef verilse de yakın zamanda inşallah 3600 ek gösterge bekleyen memur arkadaşlarımızın da sorunu çözülmüş olacak diye düşünmekteyim. Diğer bir taraftan asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari ücrette fiyat bekleyen arkadaşlarımız var. İnşallah onlar için de benim gönlümden geçen 5000 TL ve üzeri bir fiyatlama olması. Fakat hükümetin ve işveren işçi temsilcileri arasındaki anlaşmanın neler olacağını henüz bizler de bilmiyoruz. Bakalım buradan ne gibi sonuçlar çıkacak. Bu da benim yakinen sizler için takipte olduğum yerler. Emekliler için gene maaşlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. İnşallah emekli maaşları da yaşanabilir bir seviyeye doğru hükümet tarafından çekilecektir diye umuyoruz arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız var. Onların sorunları hala devam ediyor. Onlarla ilgili henüz hükümet tarafından bir açıklama yok. Fakat muhalefet bastırıyor. Özellikle muhalefet partileri bastırıyor EYT'nin çıkmasıyla ilgili. Bakalım AK Parti tarafından ne gibi hamleler gelecek. MHP'de bu konuyla ilgili sözleri vardı. O da Devlet Bahçeli tarafından bu konuyu birkaç kez dillendirdi. Mutlaka verdiğimiz söz yerine gelecektir şeklinde. Oradan da açıklamalar geldi. Bunları da dinledik. Bakalım EYT'li arkadaşlar için şimdilik resmi olarak atılmış bir durum yok. Basından takip ettiğimiz, hükümete yakın özellikle basın ajanslarından takip ettiğimiz haberler neticesinde bir 5 formül üzerinde EYT'liler için de çalışıldığı haberleri geliyor. Bunu da ben hala yakinen takip edeceğim. Evet, dolar TL kuru için yapmamız gereken strateji ne olmalıdır? Biz şimdi bunun üzerinde biraz duralım. Dolar TL kuru için bizlerin artık yapması gereken en güzel, en iyi strateji arkadaşlar, yükselişleri TL tarafına geçerek beklemek olmalıdır diye düşünmekteyim. Özellikle piyasalarda artık Merkez Bankası'nın oyuncu olduğunu düşünürsek artık yavaş yavaş her yükselişi bizler aşağı yönlü bir satış fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Benim düşüncem bu yönde. Sizler nasıl düşünürsünüz? Ben onu bilemem. Fakat Merkez Bankası artık piyasada bir oyuncu olduğuna göre mutlaka
piyasalara şu veya bu şekilde doğrudan veya dolaylı bir şekilde müdahale edecektir. Bu da kurlarda oynaklığı arttıracaktır. Özellikle TL'de bekleyen arkadaşlar için alım fırsatları yaratacak. Şu an dolarda, euroda ve sterlinde olan arkadaşlar için de yukarılardan satış fırsatları yaratacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden bence yükselişleri arkadaşlar satış fırsatı olarak değerlendirmenizde fayda var diye düşünmekteyim. Al sat yaparak dolar miktarlarınız bugünlerde arttırabilirsiniz. O yüzden doları takip eden arkadaşlar, şimdi vereceğim seviyeler önemli olacak. Bu seviyeleri mutlaka sizlerin de takipte kalmanızda fayda var diye düşünmekteyim. Dolar TL kurunda 14.03. Bu seviyemiz bir tepe seviyesi olarak düşünecek olursak stratejilerimiz nasıl olabilir? 14.03 altında 13.77 kanal bölgesi. Şurası bir kanal bölgesi. 13.77 altında bizler için 13.25 bir kanal bölgesi. Evet, şurası bir kanal bölgesi. 13.25 altında en önemli bölge şurası arkadaşlar. 13.25 13 kanal aralığı. Şu aralar zaten bu kanal aralığında gitgeller yaşanıyor. 13.6 kapanışlarda dolar TL kurunda 12.50 band aralığı ve 12 TL. Şu 12 TL civarı. Bakın bu 12 TL Merkez Bankası müdahaleleriyle görülebilecek önemli bir seviyedir ve yakinen takip edilmesi gereken bir bölge olarak düşünülmeli diye benim nacizane fikrim bu şekilde. Sizler de bunu nasıl değerlendirirsiniz onu bilemem. Fakat benim için önemli bir bölgedir. Sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken bir bölge olarak değerlendirilmeli diye düşünmekteyim. Önümüzde 3 Aralık biliyorsunuz enflasyon verisi açıklanacak. 3 Aralık enflasyon verisinde bizler enflasyonu zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Enflasyonun yüksek çıkma olasılığı uzman, bu işte ilgilenen, bu işi araştıran, takip eden uzman ekonomistlerin söylediği yorumlara dayanaraktan yüksek çıkacağı bilinmekte. Yani 20-21 civarlarında bir enflasyon çıkacağı bilinmekte. Tabii bu enflasyon verisiyle birlikte dolar kurunda yukarı yönlü hareketler takip edilmeli. Fakat bana sorarsanız arkadaşlar yukarı yönlü hareketleri satış fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Çünkü merkezin müdahil olduğu bir ortamda mutlaka alttan alım fırsatları yakalanacaktır diye düşünmekteyim. Yukarıda 14.03 bölgesi yukarı yönlü geçilemediği müddetçe Merkez Bankası dolar kurlarını 12 TL veya daha alt seviyelerine doğru çekmek isteyebilir. Sizler de bu fırsatları bence iyi bir şekilde değerlendirmenizde fayda var. Bugüne kadar yukarı yönlü hareket tahminlerimizi ve beklentilerimizi verdik. Şimdi artık merkezin müdahil olduğu bir ortamda aşağı yönlü hareketleri sert bir şekilde, oynak bir şekilde görme durumumuz da oldukça fazlalaştı. Bu durum gene dediğim gibi sterlin TL ve euro TL takip eden arkadaşlar için de geçerlidir. Onlar da aynı şekilde bu durumu takip edebilirler. Verdiğim seviyeler önemli. Buradaki kanal aralıkları sizlerin takibinde olsun. Artık bugünden sonra bizler her yukarı yönlü hareketi birer satış fırsatı olarak değerlendirmemizde fayda var. Ta ki 14.03 üzerinde bir yukarı yönlü kapanış görmediğimiz müddetçe artık aşağı yönlü hareketleri alım fırsatı, yukarı yönlü tepkileri de satış fırsatı olarak değerlendirmemizde fayda var. Ben Başkan 35 olarak sizleri bu video içerisinde bilgilendirmek istedim. Merkez Bankası faiz kararları bunlar hep piyasayı diri tutacaktır arkadaşlar. O yüzden aşağı yönlü hareketler
güzel bir alım fırsatı yaratacaktır ve bu kanal aralıkları çalışacaktır diye ben düşünmekteyim. Bakalım yarın itibariyle gene Merkez Bankası'nın yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcılarla bir toplantısı var. Piyasaya hem dolaylı hem de teknik açıdan da müdahaleler söz konusu. O yüzden yükselişleri bence değerlendirmenizde fırsat var derim. Sonra demeyin Başkan 35 beni uyarmadı. Ben hepinizi çok seviyorum. Hiçbirinizin zarar görmesini de istemem. O yüzden bu videoyu çektim. Bu video üzerindeki kanal hareketlerini dikkatli bir şekilde takipte kalın ki karlı yatırımlarınızdan zarar etmemiş olun derim ben nacizane bir kardeşiniz olarak. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda bu kadardı. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.